Selamlar herkese. Maldivlere gittik. Turna.com'dan satın aldık otel ve uçak biletlerimizi. Giderken neler yaptığımızı söyleyeceğim. Hangi uçakla nerede kaldık, neler yaptık. Eşim çok aslında gezgin denilebilecek birisi. O çok güzel gezmeyi biliyor. O sebepten onun bilgileriyle de güzel bir tatil oldu bizim için. Bir balayı oldu aslında. Balayı için gittik. Süperdi tatil. Onu anlatacağım. İlk başta alırken her nereden alabiliriz diye araştırdık. Turna.com avantajlı geldi. Oteli oradan aldık. Bir de Air Arabia'la aktarmalı uçak aldık. Uçaktan sonra Male Adası'na oradan otele aktarması için otele mail attık. Otele mail attık. O zaten hemen transiti ayarlıyor. Çünkü orada adalar yani birçok adadan oluşuyor. Giderken burada Sabiha Gökçen kalkışlı uçağa bindik. Burada lunch var mesela, yemek yenilebilecek büyük bir yer, böyle açık büfe. Orada giriş ücretliydi. Benim için giriş ücretliydi. Eşimin aylık üyeliği varmış zaten. 25 euro verdik. Yani Sabiha Gökçen için belki fiyatı biraz yüksekti ama mesela Şarjah Havalimanı'nda da var aynısı. Dubai için çok uygun bir rakamdı. Orada bir yemek yemek için hem de lüks 5 yıldızlı otel özelliğinde. Vardık neyse ki uzun süreler yol çektik. Havaalanına ulaştığınız zaman dediler ki Fiholholi otelindeki otelin kontuarına gidin. Orada otelin kendi kontuarı var. Yani böyle bir tanıtım büfesi standı gibi. Orada hemen dediler geçin şurada oturun. İşte bir saat burada bekleyeceksiniz. O arada biz Burger King vardı, hatta orada bir şeyler yedik. Çünkü öğlen saat 2 gibiydi, işte 3.30-4'te alacaklardı bizi. O arayı hem öğlen yemeği de yok otelde hem değerlendirelim dedik. Köprü var, oradan oraya köprü yapmışlar. Sonra işte tekneye aldılar. Bildik. Bavullarımızı kendileri hep aktarma alıyor. Yani onlarla da ilgilenmedik. Yakında bizim otelimiz yakındaydı. Yakın bir adadaydı. Eğer uzak adada bir otel alırsanız o minik uçak jetlerle götürüyor. Pırpır uçaklarla götürüyorlar. Ama bu yakın olduğu için 20 dakika kadar bir süre çok hızlı bir şekilde tekneyle gittik. Bayağı süratli. 2 tane motor vardı. Havaalanının bulunduğu Male Adası'yla bu karşıdaki insanların yaşadığı iş merkezlerinin, gökdelenlerin olduğu adaya uzun bir köprü yapmışlar. Onun altından geçiyoruz. Otele vardığımız zaman yine bir hoş geldin içeceği verdiler. Kokteyl, işte Hindistan suyu, ceviz suyu, mango suyu, hep zaten o kadar çok üretiliyor ki. Yani ananas suyu, mango suyu, Hindistan cevizi suyu de. Akşamüstü yemeğe çıkardılar. Anlamayacağım. Oy görüyorum. Şurası evimiz. Evet, orası. Orası Sarı Bayraklı plaj. Evimizin önü. Bu evimizin salıncağı evimiz. Şurası iskele var. Orada yeşil bayrak mı? Evet. Yeşil bayrak. Burada böyle 2 katlı. Bir karaoke gecesi var. Bir de istek parça çalma gecesi var. Karaoke'de kalkıp söylüyoruz. İstek parçada da QR'ı okutup oradan istek parça giriyoruz. Bir de DJ gecesi yaptılar. Onda da hep dans. İçki bir şey içtikten hemen sonra koştura koştura faturasını getiriyorlar. O konuda biraz
tedbirliler. Demek ki cezası hep garsonlara kesiliyor. Haklı olarak koşa koşa hemen getiriyorlar. İmzalattırıyorlar. Ödemeyi almıyorlar ama imza alıyorlar. Bu arada bu adada içki serbest, bir de kuzu eti falan da serbest ama domuz eti yok. Güzel yani o açıdan. Bu Fiyoholi'nin kendi adası yani. Sadece otel var, resort. Yemeklerde açık büfe, sınırsız pirzola sürekli balık, ananas, mango. Çok güzel. DJ kız sürekli kaldırıp dans ettiriyordu. Çok güzel, eğlendiriyor yani. Bir de ara sıra orada videoya çekip bizi yayınlıyorlardı. Kendi otel paylaşımda anlık. Her şey çok temizdi otelde. Burada dönüş uçağımıza bakıyoruz. Turna.com uygulamasını açmıştık. Oradan bakıyorduk. Onu anlatacağım size. Yani üye olduk. Üyelikle sonra banka kartı puanlarını aktarıp da aldığımız zaman işte puan da indirimli olmuş oluyor. Otel her şeyde indirim yapmış. Hemen indirim fişlerini verdi bize. İşte denizaltı turtle gezisi diyor. Uzaktaki resiflere götürüyorlar tekneyle. O bir indirimliydi galiba. Yok, su altı dalış indirimliydi. O turtle normal fiyatıydı. Sonra işte ilk kokteylleriniz diyor indirimli. Artı bir Magnum dondurma yedik. Aklınız almaz ya. Türkiye'de ilk çıktığı zaman o Magnum öyle değildi yani. Öyle böyle lezzetli değil. Öyle böyle, bu ne dedim, bu ne biçim bir şey. Hem de karnımız toktu o gün. Öğlen gittik işte hamburgerleri falan tıkındık. Yani yemeğin üstüne aç olsam, hani aç olduğu için çok lezzetli geldi diyeceğim. Alakası yok. Üstüne baktık, birkaç ülkeye giden Magnum'muş. İşte birkaç Avrupa ülkesine giden, üretilen oradaki Magnum, ama böyle krema desen krema değil. Daha da çok lezzetliydi. Acayip, her böyle lokması lezzetliydi. Çok süperdi. O ileride minik işte büfesi var. Minik marketi var buranın. Dalgıç kulübü var. Oradan işte şnorkel vesaire kiralanıyor. Ya da işte dalış bölümü var. Orada gidiyorsun, dalışlara katılıyorsun. Yani muhteşem ötesiydi. Böyle dışarıdan bakıldığı zaman dersin deniz hiç mi yok? İşte Çeşme. Ben yani İzmir'de büyüdüm. Çeşme, bizim Çeşme olacağı işte Maldivler gibi deriz. Kumu ince, çok güzel. Diğer bütün denizler çok yakın ama gerçekten alakası yok. Yani denizde olmak artı o lüks otel, hepsi birlikte çok güzeldi. O gökyüzü, her şey bayağı güzeldi. Yani hava güzel bir kere, suyu güzel. Böyle resimleri küçüklüğümüzden beri hep internette gördüğümüz bu resimlerin içerisinde olmak da çok ilginç bir deneyimdi. Yani çok güzel, anlatılmaz gerçekten. Bir de bahçede böyle salıncaklar var. Her tarafa güzel güzel şeyler kurmuşlar. Kabuklardan şekiller yapmışlar. Hiçbir şey yapay değil. Gerçek, yukarıda hep Hindistan cevizleri var zaten. Etraf şeyle dolu. Süleymancık, ondan sonra kertenkele. Yerlerde akşam olunca özellikle çıkıyor.
minareler, yürüyen minareler, yengeçler pıtır pıtır koşturuyor her tarafta. O minicik kum gibi yengeçler ama sarı. Akşam denize girmeyin diyorlar. Bir de yani girebilirsiniz ama diyor işte belli bölgelerde girmeyin. Mesela iskeleye şey geliyor. Nurse Shark'lar geliyor. Küçüğü de var, büyüğü de var. Zararsızmış. Hatta onlarla da gezi turu var. Onlar yani akşam geliyorlar iskeleye, zararsız ama gündüz de işte her bir bayrağı değiştiriyorlar sahildeki. Mesela sarı bayrak tamam, yüzülebilir. Yeşil bayraklı olan sahilde yüzülebilir. Ama kırmızıda biraz dikkat edin diyorlar. O dipten kalkan balığı mı ne, onlar gelebilir diyor. Ona hiç rastlamadık başka bir şeye. Büyük büyük balıklar, yani küçüklü büyüklü renkli balıklar var. Bu Nemo balık var ya, oradaki mesela renkli mavisi, kırmızı, sarısı. Bir de bir balığı tehlikeli gibi görmüştüm. Şnorkelle daldığım zaman. O gerçekten tehlikeliymiş. Ona yaklaşmayın pek diye böyle resmini koymuşlar içeride lobiye. Ama onlar da bir şey yapmıyor. Yani bakıyorlar yürüyüp gidiyorlar onlar da. İlginç. Hiç balıkların yaklaştığı, dokunduğu da yok yani. Kaldığımız evler bu 2 katlı olan evlerde, alt katında başkası yaşıyor. Yani başka bir daire var, yaşıyor diyeceğim. O kadar ev gibi yani. Ev gibi ama otel. Muhteşem. Sabah temizleniyor ayrı, akşam temizleniyor ayrı. İşte günde 2 büyük şişe su koyuyorlar, birer litrelik. Havlular hep temizleniyor. Banyo havluları puf puf böyle tertemiz ama her şey temiz. O kadar temiz ki her şey. Hiçbir, yani ne bir bardakta ne bir hiçbir şeyde bir su lekesi dahi göremezsiniz. Havlular işte banyo havlusu, plaj havluları ikişer tane. Sürekli temizliyorlar her şeyi. Yerleri de siliyorlar ayrıca. Herkesin kendi şezlongu ve şezlongunda bu minderleri var. Minderleri hatta diyorlar odanıza çıkartın akşam. Sabah getirin. Numaraları var herkesin. Yani öyle rastgele başkasının kullandığı minder de kullanılmıyor. Hemen odalar kapatıldığı zaman minderleri de alıp temizliyorlar, yıkıyorlar yani. Tekrar koyuyorlar. Yeni kişiler geldiği zaman. Hava hep aynı. Gündüz de akşam da hep 30 derece. Yani sabah, akşam deniz sıcaklığı da aynı. Deniz hafif bir tık soğuk yani. Yani 30'da 27 derecedir diyeyim. Hava 30'sa hep deniz 27 o şekilde. Şeyden bahsedeyim. Turna.com'dan dedim satın aldık. Yani Air Arabia'dan sitesinden, web sitesinde de satıştı aynı uçaklar aslında. Ama bu yani site Turna.com, ne diyeyim size, onun artık fiyatını en düşük olabilecek şekilde tutuyor. Bir de aktarmaları düşük olabilecek şekilde tutuyor. O yüzden ev avantajlısını veriyor hemen. Hem Türkçe hem müşteri hizmetleri desteği de var. Bir de gerçi Air Araba'ya da Türkçeymiş, girdik baktık sonra. Sonra oradan bagaj eklenebiliyor. Yani ek bagajı da oradan da ekleyebiliyoruz sonra. İşte puanlı kullandık. Kredi kartımızda işte birikmiş puanları ekleyip 2 sene boyunca kullanabiliyoruz. Öyleymiş. Hemen kullandık zaten. Sonra otel oradan alınabiliyor işte. Otelde çok avantajlı bir şekilde aldık. Bilmiyorum, güzel denk geldi belki de yani. Sonra oradan açıp bakabiliyoruz hangi uçuş ne zaman, işte check-in falan hızlıca yapılabiliyor. Vesaire. Kolay oldu. Biz sabah kahvaltı, akşam yemek olarak aldık. Öğlen yemek işte dışarıda o fast food büfesi var. Başka bir restoran. Orada yenilebiliyor. Ya da oradan alıp mesela sahile de getirebiliyorsunuz, bir şey demiyorlar ama sonra tabağa getirin lütfen falan diyorlar işte. Akşam işte DJ eğlencesi, karaoke ya da işte o eğlenceler var. Bar, kafe gibi yerinde. Bir de herkes akşam yemekten sonra bu şeyleri izlemeye iniyor iskeleye. Çünkü köpek balıkları geliyor.
150 tane daire var. Yani oda var ve toplam bütün adanın etrafında, orta kısımda adanın yerlileri ve yönetimi yaşıyor. Orada kalıyorlar. Bütün çevresinde de kıyı boyunca farklı farklı evler, odalar var. Ya ev diyorum sürekli, ev gibi. Muhteşemdi ya. Ay yok, yedirler. Yemek yiyorlarmış. Ben şöyle söyleyeyim, hiç otel görmemiş insan değilim. Çocukluğumdan beri sürekli her hafta sonu, yani olmasa da bayağı sıklıkla otele giderdik. Ailemle de. Çok gitmişliğim var ama bu bir tabii başka yani. Yani bu en güzelidir. Kesinlikle. Balkonda da minik minik Süleymancıklar var ama onlar da içeri girmiyor. Bir börtü böcek hiç yok. Hep ilaçlanıyor. Hiçbir yerde ne bir böcek var ne bir sinek var. Yani sivrisinek çok nadir var ama odaya da şey koymuşlar. Likit sivrisinek öldürücü koymuşlar. Yok yani odaya girmiyor. Sadece akşam yıldızlı iskele var. Yıldız izlenebilecek bir iskele. Orada sivrisinekler var, evet. Bu değil, bir yandaki iskele. Köpek balığı. Köpek balığı. Suya düşmeyelim, yerler valla. O ne? Kocaman. Demin bir tane mavi balığı hüpletti. Oha şu çok büyük. Yerde aşağıda var. Amanin. Allah kahretmesin. Ve iskeledeyiz. Kıyıya çok çok yakınız yani. Of, su nasıl dolu? Düşmeyelim anlatsam. Dost canlısıymış kaya bunlar ama. Karnı tokken herhalde dost canlısı. Orada bak, orada gel. Değil mi? Aşağı gel. Çekiyor musun? Çekiyorum. Bak çok büyük bu. Allah kahretmesin. Bak koşturuyorlar. Bak orada olay var. Burası besleme havuzu falan değil. İskeleye çok yakın. Akşam iskeleye geliyorlar. Sahile çok yakın. Bir şey olmazmış. Dost canlısıymış veya bunlar da. Az önce bir tanesi mavi balığı yedi. Mavi balıklar var. Maviş. Şunlar mavi. Yedi vallahi. Değil mi? Yedi ham yaptı. Ne yapacağız peşine? Bak. Bak, neydi o? Solungacı suyun üstüne gelecek. Bir sürü toparlandılar.
Maldivlerin gerçek yüzü. Gerçekler su yüzüne çıktı. Ne kadar garip. İşte. Gece geliyorlar ama sadece gündüz yoklar. Gündüz Yani gündüz daha derindeler. ben kaplumbağa ararken bir tane ortalama küçüğünü gördüm. Ben de gördüm dipte. Dipte. Ama nurse sharkmış bunlar. Sen hastalara bize yardım ediyorsun. Ya da başka büyük köpek balığı sana saldırınca bunlar sözde yardımcı olacak. Oldu. Bunlar yardımcı olacak. Kalan son parçalarını yiyip yardımcı olacaklar. Evet. Tedavi edeyim, acı çekme. Gittiler hayda. Bayağı bir parti yapıyorlar. Kart biliyorlar valla. Bunlar burada ne yiyor ya? Kim yiyor? Maviler. Mavi balıklar birbirine saldırıyor. Köpek balıklarının onunla ilgilendikleri yok ki. Onlarla ilgilendiği yok. Ama onlar da acıkınca bir tane temin koşturdu. Yok maviymiş birbirini koşturan. Yenir çok güzel onlar. Birbirini de yenir. Bak fena atladı. Birbirine bile lezzetli geliyorlardır. Evet. Güzel görünüyor. Ha biz de yedik yemek. Oo orada bak kocaman. O solungaçları var işte kocaman. Normal köpek balığı solungaçları. Evet. Oy. Yanlarda. Küçük balıklar onun peşinden gidiyor. Evet. Öyle oynuyorlar. Hadi gidelim. Burada deniz kaplumbağası görmeye gidiyoruz. Tekneyle götürdüler bizi. Kişi başı 40 euroydu yanılmıyorsam ama her şeyin yediğinizin içinizin üstüne de vergi koyuyorlar. Hem bir çevre vergisi gibi bir vergi, bir de otelin kendi vergisi. Yani verginin vergisi gibi bir şey. İşte 50 euroya geliyor yani. Hani 40'sa 50 öyle gibi bir şey. Kişi başı işte 50 euro dedik. Şeyle tekneyle götürüyorlar. Orada toplamda 1 saat, 1,5 saat falan sürüyor. Bayağı da yüzdük orada. Yani tekneyle 20 dakika 2 tane bölgeye gittik. İlk bir yere gittik, indik. Ama hoca var başımızda zaten. Başımızda hepimize işte palet uygun, ayağımıza uygun palet, şnorkel verdiler. Sonra işte bir yere götürdüler. Orada resif, yani denizin aslında bayağı bir ortasına gidiyoruz. Çok derin. Ama şeyden yükselti bir resif var. Onun oradan yüzüyoruz. Yani en dibi görmüyoruz dipte. Aslında resifin bittiği yerde yine o nurse sharklardan gördük. Yani zararsız
aslında dipte. Normal bir köpek balığı olsa orada bizi görünce aslında affetmez yukarıda. Çerez varmış diyerek çıkar gelir yanımıza. Burada işte kaplumbağaları gördük. Onlar da kaçmıyor. Bir tanesi kaçıyordu sadece. İşte onları yakından görmek. Bir de minik başka renkli balıklar. Allah'ım, o balıklar ne kadar fazla güzel. Yani o hani çekmeye bile gerek yok. Onları gör, yaşa. O yeter gibi. Öyle güzel. Ben nereye geldim diyor insan. Yani neredeyim ben? Nasıl böyle bunlar varmış ve ben görmemişim. Dünyada bunlar da mı varmış falan diye böyle gerçekten güzel. Etkileyici. O kadar farklı balıklar ki hep o şeylerde gördüklerimiz. Belgesellerde yıllardır hep açıktır, izleriz ya da bilgisayarda böyle masaüstü koruyucu olur. Onlardan işte. O bütün farklı balıklar hep orada. O kadar şekerler ki tipleri. Bir tanesinin gözü yok gibiydi böyle küçücük şey gibi. Bir tanesi böyle renk palyaço balığı falan vardı işte. Çok güzel hepsi. Kamerayla tam çekilememiş gibi aslında. Resmen iPhone'la daldık yani içeri ama su geçirmiyormuş yani. Ben o minik hero kamerayı almayı unuttum. Yani mesela bak, resifin bittiği yeri görebilirsiniz buradan. Çok derin. Minik de bir planktonlar var. Onlar da aslında çarpıyor vücuda. Yani benim hep vücudumu yaktı o planktonların arasından geçerken. Minicik böyle çıt çarpıyor böyle. Kaplumbağalar da çok şeker. Dönüş yolculuğuna geçiyoruz burada. Aynı transitle geri dönüyoruz. Üstümüze can kurtaran yeleklerini hemen takıyorlar. Birer su veriyorlar. O can kurtaran yelekleri şişiyor. Yani otomatik şeyi var, pimi var. Onu çektiğin zaman şişiyor. Ağır normalde çok. Bir de Air Arabia ile uçtuk dedim. Zaten o süper bir uçakmış. Ben yani kıytırık bir uçaktır diye düşünmüştüm ama bacak araları çok geniş, bu oturma mesafeleri çok geniş. Çok rahat uyunuyor yani yolda. Çünkü çok uzun mesafe. 8-9 saat yol yaptık yani. Hiç aktarmayı saymayınca. Yok, 7,5 saat. Hiç başka macera aramaya gerek yok yani. Air Arabia en iyisi gibi gördüm ben. Çok rahattı çünkü koltukları da kendisi de rahat, servisi de rahat. Sadece gece uyurken, yani gece hani uyuma süresinde de servise devam ediyorlar. Ama onu göz bandıyla çözdük. O kokoşlar gibi işte göz bandı alıp taktık gözümüze. O sonra yani uzun süre rahat uyunuyor öylece. Yalnız hava alanları çok soğuktu. Üzerime şey gibi giymiş oldum. Bir de Şarjat'ta tabii kadınlar genelde kapalı giyiniyor. Ben de açık giyinmiştim. Üstüme ceketimi de örttüm. Hem hava zaten soğuktu. Yani çok soğuk, klimaları bayağı güçlü çalışıyor. İyi oldu. Üzerinize bir şeyler alın uzun yol için. Yani böyle daha rahatı sweatshirtler tarzında. Benim oldukça rahattı zaten yol elbisesi. En son yine aldılar transitle ana adaya götürdüler, Malaya adasına. Oradan Air Arabia aktarmalı Sabiha Gökçen'e geldik. Sabiha'dan da uçaklara bindik. Şöyle onları kendimiz ayrı aktarma yapmış olduk. Yani Sabiha'dan uçağı ayrı aldık. Yapacak bir şey yok. Hepsi birebir aktarmalı değil. Sabiha başlangıç noktası oldu diyelim o şekilde. Çok güzeldi. Yani Air Arabia ile alın, turnadan alın. Bu oteli alın bence. Çünkü mesela şeyde
Havaalanında bir çift gördük. Onlar da balayına gelmişler ama diyorlar ki bütün yemekler köreliydi. Hep yemek yemedik işte. Hep pizza yedik falan. Bayağı da konuştuk. Hep diyor pizza yedik. Bir tane yemek yemedik. Biz var ya yani o yemekler muhteşem ötesiydi. Yani şu otelde. Kesin bu otelden alın. Puanı da çok yüksek. Yani muhteşemdi. Böyle. Beğendiyseniz beğene de basın. Lütfen. Sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.